Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik bebeklerimizin başını sıcacık tutsun diye kolay ve güzel tığ işi bir şapka modeli yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, çok güzel bir şapka modeli arkadaşlar, kullanışlı bir model. Bebeğin kulaklarını da kapattığı için çok güzel sıcak tutacak bir şapka modeli. Yapılışı da çok kolay. 2 saatte yapıp bitirebilirsiniz bu şapka modelini. Bakın boğazının altından düğmeli yaptım bu şapkayı. Bebeğe giydirip çıkarması da kolay. Bebekler çıkaramayacaktır da arkadaşlar. Bakın düğmeli olduğu için baştan kolayca çıkmayacaktır. Küçük bebekler başına şapka takılmasından pek hoşlanmıyorlar. Bu model onlar için çok güzel bir model. Şapka örgüsünü ben bugün bu renk iplik ile yaptım. Siz bu şapka örgüsünü her renk iplik kullanarak kız ve erkek bebekleriniz için yapabilirsiniz. Yetişkinler için de uygun bir model. Bakın sıcacık tutacak bir model arkadaşlar. Ben bugün bu şapka anlatımını 3 aylık bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Bakın bu gördüğünüz bebeğin baş ölçüsü 3 aylık bebek baş ölçüsünde. Ama siz bu şapkayı yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 6-12 ay arası çocuklarınız için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Kulakları da örttüğü için güzel bir model arkadaşlar. Yetişkinler için de uygun bir model. Bakın. Bu şekilde şapka örgüsüne buradan sihirli halka içine trabzan yaparak başlıyoruz. Dediğim gibi ben bugün 3 aylık bebek ölçüsüne göre yaptım. Esnek o arkadaşlar. Bu yüksekliğini 1-2 sıra fazla yaparsanız 6-12 aylık bebek için olur bu şapka modelim. Bu genişlikte bir şapka 6-12 aylık bebek için yapabilirsiniz. Düğme olarak kullandım. Bakın buraya bir tane düğme yaptım. Şu şekilde kullanışlı bir model. İplik olarak ben bugün çok az iplik kullandım. Bir yumak 100 gram iplikten 3 şapka yapabilirsiniz arkadaşlar. 50 gram iplik yeterli. Tığ olarak ben bugün bu tığı kullanıyorum. 6 numara 3,5 milimetre tığ kullanıyorum. Benim elim sıkı değil. Bakın bu tığı kullandım. Çok yumuşak bir şapka elde ettim. Sizin eliniz sıkıysa 4-4,5 milimetre tığları kullanabilirsiniz. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel şapka örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Şapka örgüsüne sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı bakın şu şekilde yapıyorum. Bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. İlmek aldım. Parmağımdan çıkarıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı zincir yapmıyorum. Bu sihirli halka içine trabzan yapacağız. 20 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın şu şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın uzun yapıyorum. Kısa yapmıyorum bu trabzanları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. İplik ucunu çekiyorum. Bakın
Ortada boşluk kalmadı. İlk yaptığım bakın bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İplik ucunu üste alıyorum. Ben bugün 3 aylık bebek için yapıyorum. Buraya 20 trabzan yaptım. Siz daha küçük çocuk için, yeni doğan için yapmak istiyorsanız bunu 16 trabzan yapabilirsiniz. Veya aynı sayıda yaparsanız yüksekliğini benim yaptığımdan 1-2 sıra eksik yapabilirsiniz. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk trabzanı bakın boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İkinci trabzan arkadaşlar, her trabzanı hem ters taraftan hem de düz taraftan boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bakın ters taraftan şu şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Uzun yapıyorum. Aynı trabzanı tekrar düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın bir trabzandan 2 trabzan elde ettik. Bakın bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan aynı şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir trabzanı hem ters taraftan hem de düz taraftan trabzan yapıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Bu trabzanı ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Aynı trabzanı düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Bir trabzanı hem ters taraftan hem de düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Bir trabzandan 2 trabzan elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın yine ters taraftan boşluktan aldığım trabzan yaptım. Son trabzanda aynı trabzanı düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bu sıra başında yaptığım 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın sıra başında düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Sıra sonunda da düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Sıra başında yaptığım 3 zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. Bu sırada kaç trabzan olduğunu sayıyorum. Bakın 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 trabzan var. Bu bir sıra üzerinde 40 trabzan oldu. 3 zincir yapıyorum. Bu sıradan itibaren bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum, boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum, boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Trabzanları çok sıkı yapmıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanı düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bu trabzan ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Benim bu bir sıra üzerinde 40 trabzan oldu arkadaşlar. Bakın 20 trabzan ile başladım. Bu sırada arttırma yaptım. Bu sırada 40 trabzan oldu. 3 zincir yapıyorum. Sıkı zincir yapmıyorum. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Şapka örgüsü artık bu trabzan sayısıyla devam edecek. Çok sıkı trabzan yapmıyorum arkadaşlar. Yumuşak olsun şapka bakın. Onun için çok sıkı yapmıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın elim çok sıkı değil arkadaşlar. Yaptığım örgü yumuşak oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Şapka örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu sıraları tekrarlayarak yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre şapkanın yüksekliğini tamamlayalım. Şapka örgüsünü 13 sıra olarak tamamladım. Bakın ilk başladığım sıradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Santimetre olarak yüksekliği ölçüyorum. 15 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Ben bugün 3 ay bebek için yapıyorum arkadaşlar. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bunu 1 veya 2 sıra devam edebilirsiniz. Ben burada bitiriyorum. Bu sıradan itibaren yan bölümlerde kulak çalışması yapacağız. Kulaklarını örtmesi için kulaklık çalışması yapacağız arkadaşlar. En son bakın ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Kulaklık örgülerini nereye yapacağıma da işaret yapıyorum. Bakın bu ilk trabzana işaret yapıyorum. Bu işaretten sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Buna da işaret yapıyorum. Bu iki işaret arasına kulaklık bölümünü yapacağız. Buradan sonra sayıyorum bakın tekrar. 2, 4, 6, 8, 9 trabzan atlıyorum. Diğer kulaklık örgüsü için buraya ilk işareti yapıyorum. Bunda 11 trabzan işaretledim. Bunda da aynı yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Diğer kulaklık örgüsünde bu renk ile işaret yaptığım boşluğa yapacağız. Bakın ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. 2 zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum. Bu 2 zincirde bir trabzan oluyor. Bakın şu trabzanı düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapalım. İşaret yaptığım bu yere kadar tamamlayalım. İşaret yaptığım yere kadar trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım, trabzan yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu trabzan atlıyorum. Diğer trabzanı bakın ters tarafta görüyorum. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar yaptım. Bakın sıra sonunda bulunan bu trabzanı yapmadım arkadaşlar. Bunu boş bırakıyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu trabzanı atlıyorum. Bakın bunu yapmıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıra sonlarında bir trabzanı yapmıyoruz. Bakın bu trabzanı yapıyorum. Bu trabzanı yapmıyorum. Boş bırakıyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu trabzanı atlıyorum. Diğer trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum.
Her sırada sıra başında ve sıra sonunda bir trabzan atlıyoruz. 2 ilmek eksik oluyor arkadaşlar. Bakın bu trabzanı yapıyorum. Bu trabzanı yapmıyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu trabzanı atlıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Son trabzanı yapmıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 trabzan kaldı. Bebeğin kulağı için bu yeterli arkadaşlar bakın. Burası bebeğin kulağını kapatacak. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Düğme iliği yapıyorum buraya. Düğme iliği için 5 veya 6 zincir yapabilirsiniz. 4, 5 zincir yaptım. Buraya sık iğne yapıyorum. Bakın ben bugün bu şekilde bir düğme kullanıyorum. Bunun geçeceği şekilde sayıda zincir yaptım. Siz bunu 4 zincir yapabilirsiniz. 6-7 zincir yapabilirsiniz. İpliği kesiyorum. Bakın kulak bölümünün bir tarafını yaptık. Şimdi diğer tarafı yapalım. Bakın bu işaret yaptığım yerden diğer kulak örgüsüne başlıyoruz. Şuradan ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bunun aynısı olacak arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım. Trabzan yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu trabzan atlıyorum. Diğer trabzanı bakın ters tarafta görüyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonuna kadar tamamladım. 2, 4, 6, 8, 9 trabzan oldu arkadaşlar bu sırada. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu trabzan atlıyorum. Bakın bu trabzan düz tarafta görüyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıra başında ve sıra sonunda bir trabzanı boş bırakıyoruz. Bakın bu 2 zincirde bir trabzan görünümü olduğu için onu boş bırakıyorum sıra sonunda arkadaşlar. Bakın bunu boş bırakıyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu trabzan atlıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın sıra sonunda bu 2 zinciri boş bırakıyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu trabzan atlıyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 trabzan oldu arkadaşlar. Diğer kulak örgüsünde de 4 trabzanda bitirdim. Burada da bitiriyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın 4 trabzan ile devam ediyorum. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın bu düğmeyi takmak için kordon yapıyoruz arkadaşlar.
Bu 4 trabzanla yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu sırayı 5, 6, 7 sıra yapabilirsiniz. Sırayı tamamlayalım. 7 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 trabzanla 7 sırayı tamamladım. İpliği kesiyorum. Biraz uzun kesiyorum. Düğme dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bakın, biraz uzun kesiyorum. Buraya düğmesini dikeceğiz. Bakın, düğme iliğini buraya yaptım. Şu şekilde düğme dikerek kullanacağız. Bebeğin başında duruşuna bakalım. Bakın. Siz bunu yapacak olduğunuz çocuğun boynuna göre ayarlama yapabilirsiniz. Bakın, şuraya düğmesini diktiğim zaman güzel olacak. Şapkanın örgüsünü tamamladım. Ben bugün 3 aylık bir bebek için yaptım arkadaşlar. Bu büyüklükte oldu. Ölçülerini söylüyorum. Yüksekliğini ölçüyorum. 15 santimetre. Bakın, bu kulak bölümüne gelecek yeri ölçüyorum. 21 santimetre. Genişliğini ölçüyorum. Bakın, esnek arkadaşlar. Bu genişlik bebeğinizin başına göre değişir. 16 santimetre genişlik var. Dediğim gibi ben bugün 3 aylık bebek için yaptım. Bu şekilde oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma videoyu yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.